Efendim herkese yeni videodan merhabalar. 2 haftalık İstanbul tatilinin ardından tekrar Almanya'ya dönmüş bulunmaktayım. Tabi Almanya'nın sakinliğine alıştıktan sonra İstanbul biraz tuhaf gelmedi değil. Uzun süreli bir sakin yaşamın ardından İstanbul'a gidince tabi ilk başta biraz tuhaf geliyor. Bu videoda kısaca İstanbul hakkında birkaç yorumda bulunacağım. Gözlemlerimi aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Sağ üst köşeden abone olduysanız direkt videoya geçebiliriz. Şimdi şöyle, tabii her ziyarete gittiğimde fiyatlar genel olarak zaten ister istemez artıyor. Fiyattan da ziyade her geldiğimde ister istemez şehri daha kalabalık, daha kaotik görüyorum açıkçası. Yani insanı bir yandan da aslında bunaltıyor. Özellikle şehre karıştığınızda, bir yerden bir yere gitmek istediğinizde, metroyu kullandığınızda ya da arabayla bir yere gitmek istediğinizde onu fark ediyorsunuz. Yani çok fazla insan var, çok fazla araba var, haliyle çok da fazla trafik var. Yani bu insanı daha da strese sokuyor açıkçası. Normalde dedim yani tatile gidiyorum, aileyi ziyarete gidiyorum, hani arkadaşları ziyaret edeceğim derken sağa sola gideyim dedim. Ama dediğim gibi çok fazla trafik var. Çok fazla insan var her yerde. Bu zaten hep böyleydi, değişmeyen bir şey ama insan yine de anlam veremiyor. Yani hala da İstanbul'a herkes göçmeye devam ediyor bir şekilde. Tabii herkesin hayat hikayesi farklı, ister istemez ona bir şey diyemiyorum tabii. Ama yani birçok imkan varken başka şehirlerde de yine herkes İstanbul. Açıkçası bu da tartışılan bir kısım bence. Yani şehir özelinde benim şehire bir lafım yok açıkçası. Tamam, güzel şehir, gerçekten görülmesi gereken tonlarca yer var. İstanbul'da doğup büyümeme rağmen benim görmediğim tonlarca yer vardır yüksek ihtimalle. Özellikle günümüzde büyük şehir özelinde, büyük şehir olarak gerçekten insanı yoran bir şehir bana göre. Şöyle düşündüm, yani Türkiye'de kalsaydım kesinlikle ilk önce İstanbul'dan ayrılmayı düşünürdüm yüksek ihtimalle. Biraz da bence karakter yapısıyla da alakalı. Ben daha çok sakin birisi olduğum için yani bana çok uymuyor. Şunu da fark ettim ki İstanbul insanı gerçekten erken yaşlandırıyor. Çünkü insanın kendine ayıracak çok vakti yok. Yani yakın çevremle de görüştüğümde, onlarla konuştuğumda onlar da bu durumu aktarıyor. Gerçekten sürekli iş, güç, bir yere koşturma, bir yerden bir haber bekleme. Yani sürekli bir mücadele insanı ister istemez yıllar içerisinde yıpratıyor maalesef. Tabii buna binaen gerek kira masrafları, gerek market masrafları derken insanın omzuna ciddi bir yük binmekte. Bu da insanı hem daha fazla strese sokuyor hem de dediğim gibi daha erken yaşlanmasına sebebiyet veriyor. O yüzden geçtiğimiz 1,5 yılı, yaklaşık 2 yılı değerlendirdiğimde İyi ki böyle bir kararı almışım diyorum. Yani dediğim gibi Almanya olmasaydı şayet direkt İstanbul'dan ayrılmak isterdim açıkçası. Ama tabii benim durumum daha farklı oldu. Hayat beni daha farklı yerlere getirdi şimdilik. Direkt ülke değişikliğiyle beraber bambaşka bir dünya aslında beni karşıladı. Tabii sadece iş özelinde değil, aslında bir yerden bir yere gitmek de çok zaman alıyor. Yani metroyla çalışmaya çoğu insan 1 saat, 1,5 saat, hatta 2 saat bile yol gidenler var ki bu sadece gidiş yolu ve bunun dönüş yolu da var haliyle. Bu da ekstra stres yaratıyor. Özellikle arabanız olsa da olmasa da her türlü stres, trafik maalesef neredeyse 7/24 aktif bir şekilde devam ediyor İstanbul'da. Toplu taşıma zaten ayrı bir dert. Yok yer kapma mücadelesi, özellikle Mecidiyeköy metrobüsü bilenler bilir. Sabahın 7.30-8'inde daha erken belki. İster istemez kıyasıya bir yer kapma mücadelesi ki zamanında ben de çok yaşadım. İster istemez bir yandan komik, bir yandan da tuhaf, aslında trajikomik bir mücadele var İstanbul'da. Tabii bir dönem için yapılabilir. Benim yaptığım gibi yani bir dönem için mecbur. Gerek orada doğduysanız veya sonradan İstanbul'a geldiyseniz bir dönem için bence yapılabilir. Her insanın geçirmesi gereken bir hayat mücadelesi. Buna lafım yok ama yani ömür boyu her gün trafik, hafta içi her gün trafik, hafta sonu da her gün trafik. Yani bunu insan daha sonradan fark ediyor bence. Direkt fark etmesi pek mümkün olmamakla birlikte maalesef ki daha sonradan fark edilebilen bir durum. Dolayısıyla benim tavsiyem imkan varsa şayet İstanbul'dan ayrılmak olacaktır.
Çünkü zaten İstanbul'un bir yere kaçtığı, bir yere gittiği yok zaten. Yani İstanbul'u özlediğinizde benim gibi gidersiniz 1 hafta, 2 hafta. Aileniz oradaysa ailenizi ziyaret edersiniz. Görülmesi gereken yerleri görürsünüz. Arkadaşlarınızı yine keza ziyaret edersiniz. Problem yok. İstanbul'un hiçbir yere kaçtığı yok açıkçası. Aynı zamanda mesleki olarak da yani İstanbul'da birçok üniversite var ve bu üniversiteler her yıl mezun vermekte. Ve mesleki olarak da ciddi bir mücadele var aslında. Ve bununla birlikte maaşlar da maalesef ki tatmin edici değil. Yani üniversiteden arkadaşlarla da aslında bu durumu konuştum. Özel sektör benim zamanımda da hep öyleydi. Yine öyle zaten. 6 gün çalışıyor. Devlet olsa tamam 5 gün diyeceğim ama yine maaşlar maalesef ki tatmin edici değil. Özel sektör zaten çok çok kötü. Yani bakıldığı zaman 6 gün bir çalışma, çoğu zaman herkes ekstra bir şeylerle daha mücadele ediyor derken bazen insan kendini 7 gün çalışırken buluyor. Ki zamanda ben de yapmıştım. Benim de böyle bir dönemim vardı. Ama en azından sonunda diyorum ki değdi. Yani o dönem ben yine çalışıyordum zaten. Hem Almanca öğrenirken hem belgelerle uğraşırken ben yine çalışıyordum ki bazen haftanın her gün çalıştığım da oluyordu. Öbür taraftan yeni bir dil öğrenip bir yola başlayınca hayatın sizlere hangi kapıları açtığını gördüğünüzde bu sizi aslında daha da motive ediyor. Sadece Almanca özelinde değil, İngilizce olur, İspanyolca olur, başka bir dil. Ve bunu bir de sizin mesleğinizle birleştirebildiğiniz noktada tonlarca kapı açılıyor. Yani sadece tek bir yol yok. Yani mezun ol, özel sektöre gir, hayatın öyle devam etsin. Mezun ol, KPSS'ye gir, devlete atan, hayatın öyle devam etsinden ziyade bambaşka bir yol daha var. Yani gerek Almanca, İspanyolca, İngilizce dediğim gibi fark etmez. Yani yeni bir dil öğrenip bir de bu işin yurt dışı versiyonu var. Yani sadece kendinizi deneyebilirsiniz. Para biriktirip, emek verip, dil öğrenip baktınız yapamıyorsunuz. Zaten dediğim gibi İstanbul ya da Türkiye'nin başka bir yerinde herhangi bir şehir bir yere kaçmıyor. Sonra yine dönebilirsiniz. Yani bu tabii benim denediğim bir yol oldu. Bu demek değil ki ömür boyu böyle gidecek. Tabii ki de değil. Ama bir başlangıç oldu, bir mücadele verildi. Ve aslında her günde farklı bir mücadeleyle hayat devam ediyor. Buraya geliyorsunuz, tekrar yine mücadele. Her gün aslında insanın maalesef ki tam gaz devam etmesi gerekiyor, hayata sarılması gerekiyor. Yoksa maalesef ki durduğumuz yerde sayıyoruz. Yani özetleyecek olursak ben Doğanay olarak hala İstanbul'da kalmaya devam etseydim bir an önce İstanbul'dan gitmenin yollarını arardım açıkçası. Belki önce farklı şehirler olurdu ve gerekirse yine başka ülkeler için de araştırmaya devam ederdim. Tabii herkesin kendi yolu, kendi tercihleri. Buna diyecek bir şey yok. Sadece benim perspektifimden durum böyle. Kısaca bu videoda size İstanbul'la ilgili görüşlerimden bahsettim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.